Yanımızda WePlay Yönetim Kurulu Başkanı Bora Bey var. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Tekrardan kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Ne demek? Biz aslında Webrazi okuyucularına WePlay'in hep yatırımlarını aktardık ama biraz da detaylı bilgileri sizden almak istiyoruz. Hem yılı değerlendirelim, hem siz kimsiniz, bugüne kadar neler yaptınız, aslında onu alalım istedik. Tamam. 2022'ye geçmeden önce bugüne kadar neler yaptınız, nasıl bir kuruluş süreci yaşadı, siz kimsiniz, onları öğrenelim. Tamam. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Tabii. Ben yıllarca finans, spor, medya ve gaming, oyun tarafında çalıştım. Esas bence ben yapan yer spor, medya ve gaming. Bugünün Bein Sports'u, benim çalıştığım yılların Dijitürk'ünde 10 yıl yaklaşık spor haklarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştım. Sonrasında Riot Games, ki dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri, Türkiye ofisinde görev yaptım. 2 yıl ülke müdürü olarak görev yaptım. Sonrasında 2019'da esasında sektördeki fırsatları görüp biraz kendim yatırımlar yapmak üzere şirketten ayrıldım. Tam bu süreçte, şirketten ayrıldığım süreçte ben kendim yatırımlar yaparken İstanbul portföyüm bugün bünyesinde olan Two adlı fon yöneticileriyle tanıştım. Kendilerini zaten tanıyordum daha önceden ama benim de Riot Games'den ayrıldığımı duyunca bir beraber ne yapabiliriz diye konuşma aslında ortamına geldik. Orada esasında ilk olarak Two bir eğlence, spor ve gaming tarafında yatırımlar yapan bir fon olarak konumlamayı istiyorlardı. Ben de bu fonun yatırım komitesine girdim. Ve bir şekilde yatırımlar yapmaya başladık. Gaming tarafına da araştırmalara başladık. Sonra gördük ki geleneksel bir fonun yatırım komitesine oyun stüdyolarının değerlemeleri, oyun stüdyolarının dinamikleri anlatabilmek gerçekten kolay değil. Mesela sadece oyuna odaklı olması lazım. Sadece sanki. aynen öyle. Ve dedik ki biz bu işe çok inanıyorduk. Yani oyun sektörüne çok inanıyorduk. Türkiye'ye çok inanıyorduk. Ve burada çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorduk. Buradan hareketle WePlay hayata geldi. Yani WePlay'in kuruluş hikayesi esasında çok daha hızlı, çok daha dinamik bir şekilde oyun stüdyolarına daha erkenlerden, daha onlar Aşamayı da soracaktım. yukarılara gelmeden yatırım yapabilmek ve bunu da hızlı bir şekilde becerebilmek. Dolayısıyla WePlay'in kuruluş hikayesi biraz böyle oldu. Yani biraz spin-off gibi aslında çıkıp ayrıca sadece oyun odağında bir yatırıma dönüşmüş. Fonların kurduğu bir AŞ olarak hayata geçti WePlay. Biraz benzeri yok gibi. Çünkü oyun taraflarına, oyun stüdyolarına yatırım yapan fonlar mevcut. Ama oyun dikeyinde, yani bir tek oyun sektörü üzerine, ki platform da değil. Yani stüdyo, biz sadece geliştirici stüdyolara yatırım yapıyoruz. Bu şekilde hareket eden bir AŞ benim bildiğim örnek olarak yok. Peki o zaman gelelim biraz bu yıla. Yani 2022 yılı nasıl geçti sizin için genel olarak? Kaç girişime yatırım yaptınız? Bu yatırımların toplam büyüklüğünü eğer paylaşabiliyorsanız nedir? Ve portföyünüzdeki bir firmadan herhangi bir sıra dışı aslında bir gelişme oldu mu? Önemli bir atılma bir vesaire. Dilerseniz biraz onları alalım. Tabii. Şimdi bizim bugün itibariyle 15 tane yatırımımız var. Bu 15 tane yatırım tür bağımsız. Yani biz sadece mobil, sadece PC gibi ayrışmamız Genel olarak yok. oyun olarak. Biz portföyümüzdeki bütün oyun stüdyolarını biraz da esasında farklılaştırmak istiyoruz. Öylece riski de dağıtıyoruz. Mobil olsun, PC olsun, konsol olsun, hatta Switch olsun. Her türlü oyun stüdyosuna, her türlü oyunu geliştiren stüdyoya yatırım yapabiliriz. Bizim yaptığımız, önem verdiğimiz şey şu: oyun stüdyolarına erken aşamada girmek. Dolayısıyla biz çok fazla sayıda oyun stüdyosu ve oyun stüdyosu adayıyla görüşüyoruz. Geçen yıl içerisinde yaklaşık 3000 tane oyun stüdyosuyla görüştü bizim ekip. Bir kısmı stüdyo, bir kısmı daha stüdyo adayı bu yavaş kişilerin. yavaş alacağı yatırımla beraber stüdyolaşacak. Aynen, fikir var, ekip 2 kişi, 3 kişilik founder ekipleri var. Dolayısıyla çok fazla görüşme yaptık. Ve şu an itibariyle 15 tane stüdyoya resmi olarak yatırımı yapmış durumdayız. 20 tane stüdyoya yatırım yapma kararını aldık ve şu anda bekliyoruz. Bir gözlem yıllarda sanırım olacak. Bir gözlem sürecimiz var. Çünkü tabii biz de bu yolda öğrendik. Hemen yapmıyoruz artık yatırımı. Yatırım yapma kararını verdiysek eğer bir stüdyoya 2 ay gibi bir süre izliyoruz. Bakıyoruz, çok daha yakın ilişki kuruyoruz. Ve o 2 ay süre zarfında bakıyoruz ki evet, gerçekten bizim çalışabileceğimiz... Deep dive'a giriyorsunuz artık o 2 ay içinde. Aynen. Ve orada ondan sonra o 2-3 ay içerisinde de yatırımı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla 2-3 ay içinde yatırım ortalama yapılabilecek. Yatırımlarınız 2-3 ay içinde tamamlanıyor o zaman. Evet. Yani hızlıyız derken gerçekten hızlı. hızlıyız. Yani 2-3 ay genelde başlangıç süresi gibi oluyor yatırımlar için. Yani en az 2-3 ayda olur. Sizin ortalama anladığım kadarıyla 2-3 ay. Ortalama bir de şu var. Biz bugün görüştük. Esasında haftaya yatırım yapabilecek hızdayız. Ama yapmıyor olmamızın tek nedeni o arkadaşları daha iyi tanımak, onların da bizi daha iyi tanıması.
Beraber o uyum sağlanabilecek miyi görmek. Çünkü şu çok büyük bir risk. Bir yatırım yapıyoruz ve gerçekten erken aşamada yatırım yapmak daha da büyük bir risk. Çünkü aslında ortada belki hiçbir şey yokken siz giriyorsunuz ve bir omuz veriyorsunuz oradaki stüdyoya. Tabii burada doğru yapıların olması son derece önemli. Hem bizim yatırımcılarımız açısından hem bizler açısından. Şunu gururla söylüyorum ki 15 tane yatırım yaptık dedim. Yani %99.9 ölçekte hepsi ileri gitti. Onun için orada doğru işler yaptığımızı gördük ama bunu devam ettirmek de istiyoruz. Dolayısıyla bu 3 aylık kuralı koyduk kendimize. Dolayısıyla şu anda pipeline'da 20 tane oyun stüdyosu var. Bunlara hızlıca yatırım yapmak istiyoruz. 2022'de biz tabii dünya zor bir süreçten geçti ekonomik anlamda. Çünkü yükselen faizler dünyada. Bir yatırım sektöründe etkiledi. Etkiledi. Biraz daha dur bak izle modeli bakıldı. Borsalar çok ciddi zarar gördü. Tabii gaming zarar görmedi. Nerede zarar görmedi? Yani insanlar tüketirken gaming'i yine tüketmeye devam ettiler. Yine oyunlar hatta daha oynardı. da bile daha da fazla hızlı bir şekilde tükettiler aslında. Ama ne kötü oldu, ne değişti? Oyun stüdyolarının fon ihtiyaçları arttı. Çünkü yükselen maliyetler, giderler arttı. giderler. Mesela Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'de bile ev kiraları, ofis kiraları inanılmaz bir şekilde yükseldi. Dolayısıyla burada daha fazla fon ihtiyacı doğdu stüdyolara. Ama bu fon ihtiyacı artarken bulabildikleri kaynaklar da azaldı. Çünkü birçok yatırım şirketi ya da fonu biraz daha temkinli hareket etme yolunu seçti. Görüp tanımaya çalışıyor aslında yeni ortamı onlarda. Ve bak yani biraz beklediler. Dolayısıyla 2022 oyun stüdyosu yani diğer sektörler gibi oyun stüdyolarını da biraz fon anlamında zorladı. Vplay açısından baktığımızda bizim için herhangi bir challenge yoktu esasında bu anlamda. Çünkü bizim bir yatırım turu yapmıştık 2021'in sonunda. Biz o yatırım turunda elde ettiğimiz fonla zaten yatırımlar yapıyorduk ve bu yatırımları da planladığımız şekilde gerçekleştirdik. Peki 2022'nin sonunda esasında en sonunda biz bir yatırım turu daha planlıyorduk. Onu da şu anda hayata geçirmek üzereyiz. Onu da 2023'ü sorduğunuzda anlatacağım. Zaten tam bir sonraki sorum aydı. 2023 planlarını soracaktım. Çok güzel bağladınız öncelikle. Teşekkürler. 2023'te dediğiniz gibi kaç girişime yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Yine paylaşabiliyorsanız ne kadar büyüklükte bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz ve alt dikeyleri soracağım aslında. Oyun ana dikeyiniz ama alt dikey bakmak istediğiniz, odaklanmak istediğiniz bir alt dikey var mı işte atıyorum. Web3 oyunları olur vesaire. Bu konuları alalım. Tabii. Şimdi 2023 bizim çok heyecanla beklediğimiz bir yıl. Çünkü Vplay için çok büyük ve önemli değişiklikler olacak. Ne bunlar? Bir kere şu anda bir yatırım turunda başlangıcında olduğumuzdan bahsettim. Aslında bu yatırım turu tamamlanmak üzere. Sonundayız. Sonundayız. Burada yani bir şeyi de söyleyebilirim. Yani 25 milyon dolar post money değerlemeden yaklaşık %20 bir yatırım içeri alınıyor. Bu alınacak yaklaşık 5 milyon dolar alıyoruz. Bu 5 milyon dolar için zaten büyük anlamda tamamlandı. Ve Türkiye dışından yabancı bir yapı da var buraya commitment veren. Bu bizi şu yola açıyor. Bizim planlarımız biraz o yöne evriliyor. Biz sadece Türkiye'de yapıyorduk yatırımlarımızı. Sadece Türk stüdyoları. Artık globale açılıyoruz sanırım. Şu anda 2023 Vplay'in Türkiye dışına çıktığı, operasyonlarını genişlettiği sene olacak. Bütün planlar hazır. Bu planlar şöyle ki 2023'ün ilk çeyreğinden başlamak üzere 2023 bittiğinde yaklaşık 14 tane ülkede Vplay ofisi oluyor olacak. Bu 14 tane ülkeyi seçerken 3 tier'e böldük ve bu 3 tier'de ülkeleri konumlandırdık. Buradaki oyun stüdyolarının kaliteleri, oradaki talent havuzunun gücü, oradaki oyuncu sayısı ve oyunların satış gücü ve büyüme güçlerini değerlendirerek bu tier'leri belirledik. Ve şunu söyleyebilirim, 2023'ün ortalarına geldiğimizde en azından 6-7 tane ülkede Vplay ülke ofislerini açmış ve yatırımları da inceliyor olacak. Peki hemen bölüyorum şunu sorayım. Yurt dışında Türkler tarafından kurulmuş girişimlerden mi bahsediyoruz? Yurt dışı merkez. Yoksa tamamen yabancılar tarafından kurulmuş yurt dışında hepsini kapsıyor. Süper. Tabii ki eğer varsa Türklerin kurduğu stüdyolar her zaman onlara destek olmak isteriz. Ama önceliğimiz diye bir şey yok. Orada gittiğimiz zaman ülkedeki tüm girişimler olabilir. Bunun yanı sıra bugüne kadar yine yapmadığımız bir şey yapacağız ve inkübasyon programları açıyor olacağız. Türkiye ile beraber bu ülke ofisi açtığımız yerlerde
hızlandırma programlarıyla bu sefer daha yazılımcı aşamasında olan, yani Daha daha da da erkenine orada. gidip o tür arkadaşlara ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki bir başka hedefimiz aslında talent havuzu oluşturmak. Oyuncu sayısı sınırlı, oyun stüdyosu olanakları sınırlı ama talent var diyelim ki. Bu talent'ı bu sefer yatırım yaptığımız stüdyolarda değerlendirmek üzere Türkiye'ye ve diğer ülkelere getirip buralarda çünkü çok ciddi Çok bir başarılı ve problem var. mantıklı bir roadmap kesinlikle. Çünkü çok problem var. Yani bizim kendi yatırımlarımız olan stüdyolarda da görüyoruz. Artık Türkiye'den çok yetenekli o developerlar ya da artistler yurt dışı firmalara gitmeye bir başladılar. talent boşluğu kalıyor başladılar. burada tabii. Evet. Dolayısıyla bunu nasıl doldurabiliriz çalışırken böyle bir fikir ortaya çıktı. Dolayısıyla amacımız 2023'te inşallah sonunda 14 tane ülkede bu yatırımları gerçekleştiriyor olmak. Yani büyüklük olarak 5-6 milyon dolarlık toplam yatırım yapma düşüncemiz var. Bunun yaparken 200 adet stüdyoya değmeyi, yani hızlandırma programları ya da yatırımlar neticesinde 200 tane stüdyoda Vplay imzasını atmayı hedefliyoruz 2023 için. Şimdiden hayırlı olsun. Çok Umarım hepsi teşekkürler. gerçekleşir. Yani İnşallah. çok güzel bir program. Özellikle talent'ın buraya kayması bizim için de çok başarılı olur. Umarız başarırsınız. İnşallah. Bu arada cevaplamadığım sorularınızdan biri ne tür oyunlara Evet tabii alt önceliklendiriyoruz? hikayelerden bahsediyorduk. Evet. Şöyle hiçbir önceliğimiz yok. Okay. Tabii ki trendleri takip ediyoruz. Yani örneğin 2020'deki hyper casual trendi şu anda yok. Tabii. Dolayısıyla biz de yatırım yaparken 2020'deki gibi hyper casual stüdyoları bir başka gözle değerlendiriyoruz. Yapmayız diye bir kararımız yok. Ama yaptığımız yatırımların ağırlığında hyper casual şu anda çok düştü. Biraz rüzgara göre aslında Aynen anladığım öyle. kadarıyla. Trendlere bakıyoruz. Dolayısıyla Web3 tarafı mesela şu anda çok popüler. Evet. Biz de Web3 tarafına yatırımlar yapacağız ve yapıyoruz hatta. 2 tane yatırımımız var şu anda. Ama Web3 çok popüler diye bütün yatırımları da Web3'e yapmayacağız. Anladım. Türkiye'de çok ciddi bir PC oyun stüdyosu, yani indie game stüdyolar çok ciddi bir güce sahip. Ama biraz sahipsiz bir alan. Bu sahipsiz alanda bizim yatırım yaptığımız stüdyolardan birinin çok büyük çalışmaları var. Onu şimdi hani burada açıklamayayım Tabii, ama tabii. hani bir kendi oyun stüdyosunun bir publisher rolüne bürünmesi söz konusu. O tarafta da Vplay olarak biz onların yanında ve destekçisi olarak biraz o piyasayı da hareketlendirmek istiyoruz. Çünkü çok büyük potansiyel Yani var. bizde mobil çok güçlü ama PC biraz hor görülüyor açıkçası Evet, Türkiye'de. yani aslında Tailwords örneği Evet, ortada. çok büyük bir firma Yaptıkları iş ortada. Türkiye'de birkaç Tailwords daha çıkma çok potansiyeli var. kaliteli içerikler de çıkıyor aslında. Görüyoruz bunu. Aynen. Ama publisher'lar burada geliyor. Yabancı publisher'lar. Türkiye'de zaten yok. Evet. Yabancı publisher'lar geliyor. Gelirin %60'ını Alıyor, 70'ini üretiyor. tırpanlıyor gidiyor. İşte biz burada bir de harcadığı bütün parayı da sana recoup ediyor. Dolayısıyla burada biz Türkiye'de bunun eksikliğini gören çok değerli stüdyolardan birinde yatırımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi işte o tarafta da çalışmalar var. Umuyorum ki 2023 bir de o yandan bizi heyecanlandırıyor. Türkiye'de bir boşluğu, PC Publisher boşluğunu dolduracak yapılardan birinin de yatırımcısı olmak istiyoruz. Hayırlısı olsun. Umarım 2023'ün sonunda da bu detayları tekrar konuşuruz. İnşallah tabii ki. Çok teşekkürler. Ben geldiğiniz için. teşekkür Çok sağ ederim. olun.